Satan Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda böyle pamuk şekeri gibi yumuşacık bir yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle pamuk şekeri gibi yumuşacık bir patik oldu. Böyle taban kısmında sizlere göstermek istiyorum. İp olarak patiklik ip kullandım. 3 mm şişlerim var. Patiğimizi şöyle kenara alalım. Ve 46 ilmek atarak şişimize başlayalım. Ben yeni doğan bebek patiği yaptım. Yapacağınız yaşa, aya göre ilmek sayılarını arttırabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. 46 ilmeğe tamamlayalım. 46 tane ilmeğimi şişime attım. Şu an örgümün arka yüzündeyim, ters yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir diğerini ters örüyorum. Sırasıyla böyle ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bakın bu şekilde önden alıyorum. Bir ilmek kalana kadar böyle örmeye devam edelim. Son ilmeğime geldim. İpimi arkaya attım. Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Burası örgümün arka yüzüydü. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz şu anda. Bakın bu şekilde daha düzgün duruyor. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz örüyorum. Şimdi buradaki ilmeklerimi ise yine ters olarak örmeye devam ediyorum. İlmeklerimi örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum ben. Ve bir diş haroşa sırası şu anda oluşturmuş olduk. Son bir ilmek kalana kadar ters olarak öreceğiz. Son ilmeği düz öreceğiz. Örgünün arka yüzüne geçtiğimizde yine aynı işlemi yapacağız ve haroşa sıralarını oluşturmuş olacağız. Bu şekilde toplam 4 diş haroşa sırası örelim. Evet, 4 diş haroşa sıramı ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. İpimi arkaya attım. Bunu düz ördüm. İpimi öne aldım. Sıradakini ters ördüm. İpimi arkaya attım. Sıradakini düz ördüm. İpimi öne aldım. Sıradakini ters ördüm. Bakın şöyle. Bir ters bir düz olarak sırayı tamamlayalım. Evet, bir ters bir düz örerek sırayı tamamladım ve örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi burada ilk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden bu şişime aldım. Sıradaki ilmeğim ters görünüyor. Onu ters olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Şöyle ilmeğimin bu sefer böyle içinden batmayacağım. Bakın şöyle bir altından, şurada alt kısımda şöyle delikli bir yer var. Buraya alt kısma batarak düz ördüm ve ilmeğimi serbest bıraktım. Sıradaki ilmeğim ters, onu ters ördüm. Sıradaki ilmeğim bakın düz. İlmeğin böyle içinden batarak örmeyeceğim. Bir altından, bakın şöyle altında delikli bir kısım var. Altına batarak düz öreceğim. İlmeği serbest bıraktım. Ters ilmeği ters, düzleri şöyle alt kısmına batarak düz öreceğim. İlmeği serbest bırakacağım. Tersi ters olarak öreceğim. Düz ilmekleri gösterdiğim şekilde örelim. Tersleri ise ters örerek sırayı tamamlayalım. Son ilmeğime geldim. Onu normal ilmeğin içine batarak düz örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın alttan bakıp batarak battığım düzler belli. Tersler ters olarak örülecek. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Onu yine ters olarak ördüm.
Sıradaki ilmeğim düz. İlmeğin böyle içine batarak değil, şu alt kısmına batarak düz ördüm. Sıradakini ters ördüm. Sıradaki düz ilmeğimi şöyle alt kısmına batıyorum. Şuraya. Alt kısmına battım. Düz ördüm. Tersimi ters ördüm. Düzümü bakın böyle ilmeğin içine değil. İlmeğin içine batmıyoruz. Şu alt kısımda şöyle bir delikli kısım var. İlmeğe değil altına batıyoruz. Sonra ilmeği serbest bırakıyoruz. Tersi de ters ördüm. Böyle Selanik örgüyü oluşturmuş oluyoruz. Örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde aynı işlemi yapalım. Tersleri ters örelim. Düzleri bir altından batarak örelim. İlmeğin içine değil bir altına batarak örelim. Bu şekilde örmeye devam edelim. Ördükçe zaten şu puf puf görünen Selanik örgü modelimiz ortaya çıkmış olacak. Şöyle şu dişleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş örmüşüz. Bu şekilde örerek şu dişleri sayacağız. Evet, bakın ben sıralarımı tamamladım. Şimdi sayalım şu Selanik örgümüzün şu dişlerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş ördük. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Şimdi burada tüm ilmeklerimizi böyle ters olarak örelim. Böyle sıranın sonuna kadar gidelim. Bir diş haroşa sırasını ördüm. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Burada da yine ilk ilmeği örmeden alıp diğerlerini böyle ters olarak örelim. Yine sıranın sonuna kadar gidelim. Evet, örgümün ön yüzüne geçmiş oldum ve bir diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi tekrardan ilk ilmeği örmeden alıp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ilmeğimi böyle bu şişime geçirdim. Yine ters olarak ördüm. Şimdi 13 ilmek kalana kadar şu tarafta ortadakileri 2 2 örelim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ilmeğin ikisini birlikte aldım, ters ördüm. İlmeğin ikisini birlikte aldım, ters ördüm. Böyle 13 ilmek kalana kadar devam edelim. Kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Tam 13 tane ilmeğim kaldı. Şimdi artık tek tek örüyorum. Bu taraftakileri tek örüyoruz. Yine ters olarak örüyorum. Son ilmeğime geldim. Onu düz ördüm. Ve ilmeklerimi eksiltmiş oldum. Bakın şu şekilde bir görüntüsü var. Şimdi örgümün arka yüzünde ise ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi 16 tane ilmeğimi tek tek öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ilmeğimi de buradan ayıracağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Burada ortada 4 tane ilmeğim kaldı. Bunların ikisini birlikte öreceğim. Ters olarak. Sonra diğer ikisini birlikte ters öreceğim. Sonra geri kalan 16 tane ilmeğimi tek tek örerek devam edeceğim. Burada yine
ilmek eksiltmiş olduk. Sırayı tamamlayalım tek tek örerek ilmeklerimizi. Ve elimizde kalan ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 34. 34 tane ilmeğim kaldı. Bu 34 tane ilmeğimle artık hiç artma eksiltme yapmadan şu bilek kısmı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Ben şöyle baştan saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 diş haroşa sırası olana kadar örmüşüm. Şuradan sayacağız. Bakın biz şu an 3. dişimizi yaptık. Bunlar 9 diş olana kadar hiç artma eksiltme yapmadan örmeye devam edelim. Yani 6 diş haroşa sırası daha örelim. Haroşa sıralarımızı, ilmeklerimizi örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyoruz ve bu şekilde oluşturmuş olacağız. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet, 9 diş haroşa sırasını ördüm. Sayalım birlikte. İlk sıradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sayma işlemini örgünün ön yüzünde yapıyoruz hep. Şimdi 10. diş haroşa sırasını örerken ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Tekrar 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Bakın bu şekilde bitirmeye başladık. Bütün ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Onu da 2 defa ters olarak ördüm. İpimi biraz uzun keseceğim ve dikmek için kullanacağım. Böyle kestikten sonra şöyle ilmeğimizi çekelim. Bu şekilde örgüsünü tamamlamış olduk patiğimizin. Şimdi dikim aşamasına geçelim. İpime iğnemi geçiriyorum. Evet, ipimi geçirdim. Şöyle tersini çevirelim. Bakın tersini çevirdik. Gerçekten çok tatlı oldu. Söylemeden geçemeyeceğim. Renk ve model birbirine gerçekten çok yakıştı. Pamuk şeker gibi. Yumuşacık bir patik oldu. Şimdi dikmeye başlayalım. Şöyle bakın düz örgünün şu iç taraftaki iki taraflı ilmeklerini alıyorum. Böyle yumuşacık örgü gibi bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Bakın böyle kalın dikmiyorum. Şu iç taraftaki ilmekleri alıyorum. Böyle dikerek böyle ilerleyelim. Evet, şu uç kısma kadar geldim. Şurada ufak bir yer kaldı bakın böyle. Orayı şöyle ilmeklerimi, bu ipimi, iğnemi alacağım şöyle. Bakın dikmiyorum. Sadece ilmeklerden geçiş yapıyorum. Bakın burayı dikmedim. Etrafındaki ilmekleri alarak geçtim. Şöyle bir büzme yapalım burada. Bir sivrilik oluşmasını engellemek için ayakta daha rahat olsun, otursun diye böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi şöyle düğümümüzü biraz üst taraflara atalım. Şimdi buradan ipimizi keselim. Patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Evet, bakın bu şekilde çok güzel bir patik elde etmiş olduk. Ben böyle bir kurdale yaptım ipimden. Sizler daha değişik şekillerde de süsleyebilirsiniz. Böyle düğme de kullanabilirsiniz. Elinizde böyle kurdaleler varsa renkli ya da pembe renkte, ondan fiyonk da yapabilirsiniz. Bu fiyonktan yapmak isterseniz iple en kolay fiyonk yapımı diye yazarsanız kanalımda yapımı mevcut.
Kısa bir video, oradan bakarak izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı açıp izlediğiniz için, bana destek olduğunuz için, yorum yaptığınız için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.